Sizlere yeni ürünümüz olan çok amaçlı leke çıkarıcı sincabımı tanıtıyorum. Acayip bir formül keşfettik. Videoyu izleyince şaşıracaksınız zaten. Yaspe bunu dener. Buyurun. Ürünümüz az önce de söylediğim gibi çok amaçlı leke çıkarıcı. Benim de ortağım olduğum sincabım adlı marka ve firmaya ait arkadaşlar. Şimdi normalde bunun muadilleri var. Fakat hepsinin ayrı ayrı yerlerde kullanım alanları var. Yani mesela sadece elbise için olan deterjanlar var. Veyahut da sadece kettle temizlemek için. Veyahut da sadece bebek ürünleri temizlemek için olanları var. Bizim ürünümüzün farkı 100'den fazla kullanım alanı var. Yani tek bir deterjanla her yeri temizleyebiliyoruz. Birazdan size kanıtlarıyla birlikte göstereceğim. Neden sincabımı seçmelisiniz? Biraz pazarlamacı konuşması yapayım Uğur. Klor yok, fosfat yok, parfüm yok, kokusuzdur, hassas ciltlere uygun yani hipoalerjenik, çocuk bebek kıyafetleri ve eşyalarının kullanımında güvenli. Ürünümüz aynı zamanda vegan arkadaşlar. Aktif oksijen formülüyle de doğaya zararsız ve en önemlisi zararlı kimyasalları içermiyor. Özellikle yeni lekelerde gerçekten efsane sonuç veriyor. Şimdi ürünümüzün çıkış fiyatı 299 TL arkadaşlar. Tüm platformlarda bulabilirsiniz. Gidip satın alabilirsiniz. Ben aşağı linkini de bırakacağım. Ayrıca kullanım alanları ve nasıl kullanacağınızı da açıklamalara yazacağım. Ben ürüne çok güvendim arkadaşlar. İlk bana bu teklif geldiğinde Uğur'la birlikte yaklaşık 2 ay boyunca test ettik. Ofiste, evde ben artık gece gündüz bununla yatıyordum. Ürüne inandım. Dedim ki tamam gelin birlikte yapalım, ortak olalım, başlayalım dedik ve bismillah bugün startı verdik. Birazdan şimdi birlikte deneyimleyeceğiz. Ürünümüz neredeyse bütün lekeleri çıkarıyor arkadaşlar. Çok zorlu lekeleri de seyreltiyor. Tabii bu bir sihir değil yani her şey böyle şak diye söküp atmıyor ama istesek her şeyi söküp atadı da yapabilirdik. Fakat bu sefer ne oluyor? Kimyasal seviyesini çok yükseltmemiz gerekiyordu. O zaman da zararlı bir kimyasal madde oluyordu değil mi Uğur? Yani şöyle kesin sonuç alıyordunuz ama her yerde kullanamıyordunuz mesela. Sadece atıyorum elbiseler için olabiliyordu. Aynı demin anlattığım gibi. Veyahut da sadece işte metal yüzeylerde falan kullanabiliyordunuz. İşte bebek ürünlerinde falan kullanamıyordunuz. Yiyecek ürünlerinde kullanamıyordunuz. Bunu her yerde kullanabiliyoruz. İstiyorsanız bulaşık makinesine bir kapak atın. Parlatıcı görevi görüyor. İstiyorsanız çamaşır makinesine atın. Ekstra beyazlatma görevi görüyor. Onun dışında şimdi yapacaklarımızı izleyin. Buyurun. Şimdi birkaç farklı alanı birlikte test edeceğiz. Tabii çok fazla kullanım alanı var ama video 50-60 dakika olmasın diye birkaç farklı alanda test edeceğiz. Bizim böyle ofiste kullandığımız kendinden geçmiş bir adet kettle'ımız var. Merto bu detayı alabiliyor musun? Pislikler net gözüküyor mu? Biraz daha yaklaştırayım mı sana? Görüyor musun? Evet abi. Bak şurada şu tam dökülme yerleri bak şuralar katran olmuş artık. Şimdi biz bunları yıkamıyormuş. Tabii ki yıkıyoruz ama yıkadığımız halde bu katranlar falan kalıyor yani normal olarak çay lekesi. Pisliği gördük şimdi hep beraber. Nasıl yapıyoruz hemen gösteriyorum. Bir adet kova. Yani bulaşık makinesi, halı yıkama makinesi veyahut da çamaşır makinesinde kullanmayacağınız zamanlarda böyle bir adet kova lazım bize arkadaşlar. Ve 1 litre su. Kaynar su ama bak sıcak su değil. Kaynar su. Her 1 litreye bir kapak atıyoruz. Sincabım ürünümüzün içinden kapak çıkıyor. Her 1 litreye bir kapak. 2 litre ise 2 kapak. Yani öyle arttırıyorsunuz suyun yoğunluğuna göre. Kaynar suyu döktük. Yetmedi. Buna birkaç litre koymamız lazım. Hemen 2 litre su daha ekliyorum. Tabii siz bunu 1 litreyle de sınırlayabilirsiniz. Yani içindeki suyu alıp silebilirler değil mi Uğur? Süngerle. Biz biraz daha uğraşma... Ulan. Aha kapak kapandı. Biz biraz daha uğraşmamak adına böyle yapıyoruz. Poşeti şuradan açıyoruz. Bu arada her bir ürünümüz 800 gram arkadaşlar. Yani bu paketler 800 gramlık paketler. İçinden kendi kapağı da çıkıyor. 3 litre attık değil mi? 3 kapak atacağız o yüzden. 1, 2, 3. Şimdi kapaklarımızı attık. Şu an etkileşime girmeye başladı zaten. Hafiften şöyle bir karıştırıyoruz. Çok hafif. Şu an etkileşime girdi. Hemen ürünü suyun içine yatırıyoruz. Ve yaklaşık 30-40 dakika bekliyoruz. Daha erken de çıkabilir. Ben çıktığında sonucu size göstereceğim. Biraz bekleyelim. Nasıl hemen lekeleri çıkarıyor görüyor musunuz? Şuradaki sarartıyı görebiliyor musun? Bak, hemen lekeleri çıkarmaya başladı. Ürün aktif oldu. Etkileşime girdi. Nasıl çıkarıyor maşallah. 40 dakika geçmedi. Yaklaşık 7 dakika falan sonra sonucu şimdi birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bak daha durulamadım. Bir de bundan sonra bir de durulamamız gerekiyor. İşte sonuç. Ovalama yok. Uğraşma yok. 7 dakikada içi tertemiz. Şimdi bir de bunu bir durulamaya götüreyim geleyim. Bekleyin. Duruladım geldim. Görüyor musun Merto? Vay be çok iyi oldu.
Efsane ya. Çok fazla beklettiğimiz zaman arkadaşlar onun da uyarısını yapayım. Mesela normalden fazla beklettiğiniz, 1 saat beklettiğiniz, 2 saat yani normalde 10 dakikada parlayacak, lekesi çıkacak şeyleri normalinden 1-2 saat fazla beklettirdiğiniz zaman beyazlaşma yapıyor. Özellikle plastiklerde pek kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Yani baka baka gidin. Baktınız kirleri attı değil mi Uğur? Hemen ondan sonra çıkarıp durulayabiliriz. Aynen böyle sıfır gibi oluyor. Daha dur testlerimiz bitmedi. Devam edelim buyurun. Şimdi diyelim böyle beyaz bir tane tişörtünüz var arkadaşlar. Beyaz tişörtümüze Allah korusun ne oldu? Şalgam döküldü. Şalgam böyle döküldü. Özellikle taze leke ise efsane sonuç sincabımda. Hemen bunu bir köşeye alıyoruz. Elbiseyi önce aktif ediyoruz arkadaşlar. Granülleri kesinlikle elbisenin üstüne dökmüyoruz. Önce suyun içinde aktif ediyoruz. Elbiselerde bir tek fark var. Elbiselerde de şöyle yapıyoruz. Mesela suyu döktük. Bunu makinede de kullanabilirsiniz ama bu şekilde daha etkili yöntem oluyor. Şimdi normalde sincabım tek başına da etkili. Fakat kesin sonuç, daha güçlü sonuç almak için 2 kaşık sincabım ekliyoruz. 2 ölçek. 2 litre çünkü bu 2 litre koyduk biz. Bir kapak daha attık. 2 kapak. Bak bu sadece elbiselerde böyle. Şimdi sincabımı döktük ya. Bir kapakta normal çamaşır deterjanı. Elbiselerde kullandığınız makineye attığınız çamaşır deterjanından ekliyoruz ekstradan. Hemen ufak bir karışım aktifleşmesi için. Bu arada ne kadar çok kir varsa o kadar çok köpük çıkıyor arkadaşlar yüzeye. Gördüğünüz gibi Merto her yer şalgam. Direkt içine atıyorum. Evet şu an kiri gördüğü gibi köpürmeye başladı arkadaşlar. Mesela perdeleri, beyaz elbiselerinizi, masa örtülerinizi, beyaz masa örtülerinizi çamaşır makinesinde yıkarken normal deterjan koyuyorsunuz ya. Bir kapakta sincabım atın kar beyazı gibi çıkıyor içinden arkadaşlar. Efsane ürün ya. Çok güzel bir formül. En iyi jilet budur. Baken bağı ver. Kaç dakika oldu ya? 4 dakika. 4 dakika olmadı bile. Bak 4 dakikada görüyor musun? Bak hiç kalmadı. Allah yandım. Şimdi burada bekleme süresi önemli arkadaşlar. Tabii her maddeyi yanlış kullandığımızda sıkıntılar çıkabiliyor. Bizim ürünümüzde baka baka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Elbiselerde falan çok önemli değil de bardaklarda falan özellikle mesela böyle bir suyun içinde bekletirseniz yaklaşık 3-4 dakikada sonucu alıyorsunuz, hemen çıkarmanız lazım. Çok uzun süre bekletirseniz gereğinden fazla beyazlattığı için parlaklığını alıyor bardaklardaki. Ama bulaşık makinesinde kullanırken normal direkt attığınız zaman o parlaklık yapıyor. Ben suyun içinde beklettiğiniz zamanlarda çok fazla bekletmeyin diyorum. Zaten paketlerin arkasında tüm uyarılar var. Normalde bir de ekstradan da uyarı kağıdı falan da gönderiyoruz. Bu arada alüminyum ve derilerde kullanmıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaynar suyla sincabın birleşince ekstradan suyun ısısı çoğalıyor. O yüzden aşırı sıcak oluyor. Bir bakmak istiyorum sadece. Bir kontrol etmek istiyorum. Şu an kaç dakika? 5,5 dakika, 6 dakika olmuş. Yani normalde daha çok beklemesi lazım ama şimdiye kadar geldiği sonucu bir merak ettim. Abi baksana. Çıkaramıyorum sıcaktan. Merto çekiyor musun? Beyazlığa bak. Dur şöyle sereyim. Evet. Nasıl? Sonuç? Şöyle ana kameraya da göstereyim. Merto sana da göstereyim detay. İnanmayanlar olur, öbür tarafını çevireyim. Nasıl? Kar beyazı yapıyor. Kar beyazı maşallah. Abi suyun içinde absorbe etti ya lekeyi, baksana. Şalgamın rengi yok. Şalgam da beyaz oldu. Ta bunlar hiçbir şey değil. Bak daha neler yapacak. Buyurun. Ayakkabıda da şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim ayakkabının pis yerlerini. Şuradaki siyahlıkları alabiliyor musun? Ayakkabının bazı yerleri deri, bazı yerleri farklı tekstil malzemesi olduğu için o yüzden komple içine atmayı tavsiye etmiyoruz. Ama çamaşır makinesinde direkt atabilirsiniz içine. Ama böyle suyun içine atmanızı tavsiye etmiyoruz. O yüzden aktifleştirdiğimiz ürünü şöyle süngerle alıyoruz. Yandım, çok sıcak. Şöyle silmeye başlıyoruz. Merto buraya zoom girer misin ben silerken? Bak bak bak. Mükemmel değil mi ya arkadaşlar? Başarılı. Çok başarılı. Şöyle bak sadece hafif sildim. Fazla uğraşmadım. Şöyle size yakınlaştırayım. Uğur kardeş burada bir öncesi bir sonrası yaparsın, before after. Efsane sonuç. Şimdi seviyeyi bir tık arttırdık arkadaşlar. Şöyle altta artık yanık manık ya ne ararsan her türlü leke var. Bu bizim deneylerden kalma bir tane tavamız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Öncelikle suyun içine bırakıyoruz. Tabii siz yatay bir leğen falan olursa daha iyi olur. Daha az su harcarsınız. Biz böyle çok yaptık. Çok oldu. Şöyle içine bıraktım. Şimdi bir yarım saat bekleyelim. Parça parça böyle parça parça ufak ufak, hani pirana böyle birini ısırır ya, bir şey ısırır böyle. Pirana ısırığı gibi böyle parça parça götürüyor arkadaşlar. Sincap ısırığı. Doğru söylüyorsun. Evet, yarım saat sonra tavayı içinden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi su sapsarı olmuş ya. Şurada bir iz var. Merto görebiliyor musun? Çekebiliyor musun bu izi? Buraya kadar sokabildik suyun. Kovamız küçük olduğu için buradan yukarısını sokamadık. Lekeleri yumuşattık. Şimdi telle üzerinden geçiyorum. Yanıyorum.
Suyun içinde yumuşattıktan sonra telle de ovaladık ve işte sonuç arkadaşlar. Buradan yukarısı suya girmemişti. Hatta şöyle de karşılaştırabilirsiniz. Burası suya girmemiş yer. Burası da suya girmiş yer. Tabii ki piyasada çok daha güçlü, kimyasal oranı yüksek, bunu çok daha iyi çıkaracak ürünler var ama bizim ürünümüzün farkı hem kimyasalın zararsız olması hem de bir ürünün çok farklı, fazla alanda kullanım alanı olması. Değil mi? Kurabildin mi cümle? Bir şüpheye düştüm. Yanlış mı kurdum diye. Yani bir ürünle bir sürü yeri temizliyorsunuz. Şimdi uşacığınız koltuğu çizdi. Ne yapacak? Hemen sincabımdan 1 litre aktifleştiriyoruz. Şöyle suyun içine biraz daldırıyoruz. Oh. Ah, çok sıcak oluyor işte. Tek sıkıntısı o. Şimdi normal kaynar suyla sincapım karışınca ekstra bir sıcaklık oluyor. Su daha da çok ısınıyor yani. Nasıl Uğur? Perfect. Ürünümüz çok iyi değil mi ya sonuç? Baksana abi. Tek bir silmede aldı ya. Bastırmadığın halde çıkardıydı. Evet. Şimdi bir tane araba bulduk arkadaşlar. Arabanın tabanını şöyle gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabanında sarılıklar var. Bakalım burada işe yarayacak mı ürünümüz? Uğur şu çıkan kiri gösterir misin? Bak. Sapsarı. Aracın tabanından nasıl kir çıkıyor? Bak bastırdıkça aslında bunu halı yıkama makinesiyle yapmak lazımdı burayı değil mi? Bak ne kadar çok bastırırsan bak acayip kir attı. Şimdi kurulayalım. Sonucu görelim. Baksana abi çıkan kire. Bak şimdi arkadaşlar burası yaptığımız taraf. Şöyle iz gözüküyor zaten. Bak burası yapmadığımız taraf. Bak buradaki sarılığa bak, kire bak. Bir de şuraya bak. Yaptığımız yere bak. Çok iyi değil mi? İşte bu, bir de halı yıkama makinesiyle yapsaydık bunu var ya çok daha iyi sonuç alırdık. Şimdi diyelim ki böyle geniş bir şekilde halınızda leke var arkadaşlar. O durumda ne yapıyoruz? Böyle çitilemekle uğraşmaktansa makinenizin haznesine dışarıda suyu aktifleştirip buraya dolduruyoruz. Sonra çalıştırıyoruz. Küçük boruyla uğraşmayayım, böyle daha pratik. Ben bu kadar sonuç beklemiyordum. Harbiden tertemiz yaptı ya. Ama şöyle bir sıkıntı var. Parçacıklar makinede tıkanma yapabiliyor. O yüzden suyu bence döksünler halının üstüne direkt, değil mi Uğur? Ondan sonra makinayla çekin yani. Zaten suyu üstüne döktüğünüz gibi kirler çıkmaya başlıyor da. Yani makinenin içinde bence başlatmayın. Üstüne döküp ondan sonra çekmek daha mantıklı değil mi? Sincapım işte böyleydi arkadaşlar. Tüm linkleri açıklamalara ve kullanım talimatlarında bırakıyorum. Eğer satın alıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Zaten ilkini aldıktan sonra devamı gelecek. Pişman olmayacaksınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.